Merhaba, bahçenizde, tarlanızda veya hatta geniş saksılarda kendi pırasalarınızı yetiştirmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Pırasa, kış aylarının vazgeçilmez sebzelerinden biridir ve doğru tekniklerle yetiştirilmesi oldukça kolaydır. Bugün sizlere tohum seçiminden fide aşamasına, dikimden hasada ve saklamaya kadar tüm süreci anlatacağım. Ayrıca pırasalarınızın daha sağlıklı ve verimli olması için önemli ipuçları da paylaşacağım. Hadi başlayalım. Tohum seçimi ve ekim zamanı. Pırasa çeşitleri. Yazlık, erken hasat ve kışlık, geç hasat olmak üzere başlıca 2 çeşidi bulunur. Ülkemizde çoğunlukla kışlık çeşitler tercih edilir. Yazlık çeşitler sıcak havalarda kısa sürede hasada gelir. Ekim zamanı ve iklim koşulları. Pırasa tohumları genellikle ilkbaharın başında, Şubat-Mart gibi veya yaz sonunda, Ağustos-Eylül gibi ekilebilir. Ancak tam zamanlama bulunduğunuz bölgenin iklimine ve rakımına göre değişir. Örneğin serin iklime sahip bölgelerde ilkbahar ekimi daha iyi sonuç verirken sıcak bölgelerde yaz sonu ekimi daha uygun olabilir. Tohumların çimlenebilmesi için ideali 15 ila 20 derece santigrat arası toprak sıcaklığıdır. Tohumdan fide yetiştirme ve doğrudan ekim. Fide yöntemi. Tohumları önce fide yastıklarına veya viyollere ekerek yaklaşık 6 ila 8 hafta boyunca büyütür, fideler 15 ila 20 santimetre boya ulaştığında ana dikim alanına şaşırtabilirsiniz. Bu yöntem çimlenme başarısını artırır ve erken hasat sağlar. Doğrudan ekim. Uygun sıcaklık ve nem koşulları varsa tohumları doğrudan bahçeye veya tarlaya ekebilirsiniz. Ancak bu yöntemde fazla çimlenen bitkileri sonradan seyreltmeniz gerekebilir. Ekim derinliği ve aralıklar. Tohumları yaklaşık 1 ila 2 santimetre derinliğe ekin. Doğrudan ekimde sıra üzerinde ilk etapta 5 ila 10 santimetre aralık bırakabilirsiniz. Fideler büyüyünce seyrelterek 10 ila 15 santimetre nihai aralığa ulaşabilirsiniz. Sıra arası mesafeyi 30-40 santimetre olarak planlamak, pırasaların rahatça hava almasını ve gelişmesini sağlayacaktır. Toprak hazırlığı ve dikim koşulları. Toprak yapısı ve pH. Pırasa hafif asidik. pH seviyesi 6 ile 7, iyi direni olan ve besince zengin topraklarda en iyi sonucu verir. Dikim öncesi toprağı 20-30 santimetre derinliğinde işleyerek taş ve yabancı maddelerden temizleyin. Pırasa kökleri toprağı kolayca delip geçebilmelidir. Organik madde ve besin desteği. Toprağa iyi yanmış ahır gübresi, kompost veya solucan gübresi eklemek bitki gelişimini büyük ölçüde destekler. Dengeli bir besin kaynağı sağlamak için toprağı ekim öncesinde zenginleştirebilirsiniz. Fidelerin dikimi. Fideleri saksıdan veya fide yastığından çıkardıktan sonra köklerin toprakla tam temas etmesine dikkat edin. Köklerin dışarıda kalmaması önemlidir. Her fide arasında 10 ile 15 santimetre, sıralar arasında 30 ile 40 santimetre boşluk bırakın. Dikimi hendek şeklinde yapıp fideyi biraz derine koyduktan sonra etrafını yavaşça toprakla kapatmak, ileride uygulayacağınız boğaz doldurma, topraklama işlemini de kolaylaştırır. Saksıda yetiştirme. Saksıda pırasa yetiştirmek isterseniz derin ve geniş bir saksı seçin. Köklerin rahatça büyüyebilmesi için ortalama 20 ile 25 santimetre derinlik idealdir. Drenaj delikleri olan bir saksı köklerin su içinde kalmasını önler. Sulama ve gübreleme. Sulama düzeni. Pırasa toprak nemine oldukça duyarlıdır. Özellikle fide aşamasında toprağın sürekli nemli kalmasına özen gösterin. Bitkiler büyüdükçe düzenli ama aşırıya kaçmayan bir sulama programı izleyin. Toprak yüzeyi kurudukça sulamayı tekrarlayabilirsiniz. Yağmurlama sulama, yaprakların da hafifçe ıslanmasını sağlayarak pırasa için ideal bir ortam yaratır. Gübreleme programı. Pırasa, azot ağırlıklı gübrelerden faydalanır. Ancak fosfor ve potasyum da ihmal edilmemelidir. Toprağa dikim öncesi eklenen organik gübre, kompost gibi, güçlü kök ve yaprak gelişimi sağlar. Gelişim sürecinde dönemsel azot takviyesi, örneğin 2-3 haftada bir yapabilirsiniz. Ancak fazla azot,
pırasada aşırı yaprak uzamasına ve nitrat birikimine neden olabilir. Bu nedenle hasattan 3-4 hafta önce ağır azotlu gübrelemeden kaçınmak daha iyi lezzet ve saklama kalitesi sağlar. Zararlılarla mücadele ve bitki bakımı, başlıca zararlılar ve hastalıklar, yaprak bitleri ve trips pırasanın yapraklarını zayıflatabilir. Soğan sineği ve pırasa güvesi de önemli zararlılar arasında sayılır. Yumurtalarını yapraklara bırakabilir, larvalar bitkinin iç kısmını oyarak büyümeyi yavaşlatır. Mantar hastalıkları nemli ve havasız ortamlarda yaygınlaşabilir. Doğal mücadele yöntemleri. Kimyasal ilaçları mümkün olduğunca az kullanmak için sarımsak, soğan püresi veya ısırgan otu çayı, neem yağı gibi doğal çözümlerden yararlanabilirsiniz. Havalandırmayı artırmak için bitkiler arasındaki mesafeye dikkat edin. Zararlıları tespit ettiğinizde erken dönemde müdahale etmek yayılmalarını engeller. Toprak bakımı ve çapalama. Düzenli çapalama, toprağın hava almasını sağlar ve yabancı otları uzak tutar. Köklerin güçlenmesi için boğaz doldurma, bitkinin gövdesine doğru toprak yığma uygulaması yapılabilir. Bu aynı zamanda gövdenin daha beyaz kalmasını ve yumuşak olmasını destekler. Hasat ve saklama. Hasat zamanı. Pırasa çeşidine ve yetiştirme koşullarına göre 80 ila 120 gün arasında hasada hazır hale gelir. Bitkiler yaklaşık 2-3 santimetre çapa ulaştığında ya da gövdeleri belirgin kalınlık gösterdiğinde hasat edebilirsiniz. Pırasaları nazikçe köklerinden çekip çıkararak veya saplarından keserek hasat yapmak mümkündür. Taze tüketim ve saklama. En lezzetli hali için taze tüketmek idealdir. Uzun süre saklamak için pırasaları buzdolabında +1 ile +5 santigrat derece arasında yüksek nemli, yaklaşık %90 ila 95 nem bir ortamda koruyabilirsiniz. Yapraklarını kesmeden ve yıkamadan saklamak, tazeliklerini daha uzun süre muhafaza etmelerini sağlar. Ev tipi yöntemlerden biri de pırasaları nemli kum dolu bir kutuya dik yerleştirerek serin bir ortamda saklamaktır. Bu yöntem özellikle kış boyu taze pırasa kullanmak isteyenler için idealdir. Bonus ipucu, topraklama, boğaz doldurma tekniği. Pırasaların gövdelerinin daha beyaz kalmasını istiyorsanız, belirli aralıklarla bitkinin dip kısmına toprak yığabilirsiniz. Toprağın ışığı kesmesi sayesinde gövde kısımları kararmaz ve daha yumuşak hale gelir. Bu işleme blanching de denir. En kolay yöntem dikim esnasında hendek şeklinde bir sıra açmak ve bitki büyüdükçe yanlardan toprak çekerek gövdeyi kapatmaktır. Sık dikimden kaçınma. Bitkiler arasında yeterli boşluk bırakarak en az 10-15 santimetre hava sirkülasyonunu artırmış olursunuz. Bu sayede mantar hastalıklarının ve zararlıların yayılma riski azalır. Düzenli sulama ve besleme. Pırasalarınızın yeterli su ve besine erişmesi hem gövde hem de yaprak kalitesini doğrudan etkiler. Özellikle sıcak havalarda toprak kurumadan kontrollü sulamaya özen gösterin. Pırasa yetiştirmek, doğru bilgilere sahip olduğunuzda oldukça keyifli ve verimli bir süreçtir. Yukarıdaki adımları takip ederek kendi pırasalarınızı başarıyla yetiştirebilir ve mutfağınızda her zaman doğal ve taze bir tada sahip olabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla bahçecilik ipucu ve rehber içerikler için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki yayında farklı bir sebze yetiştiriciliği hakkında konuşacağız. Görüşmek üzere. Sağlıklı ve bereketli hasatlar dilerim.